Zalim Ivern, kadim Warrior'ın sonlarına doğru yaşamış acımasız bir savaşçıydı. Klanı eski ilahların en büyük savaşçına hizmet ediyordu ve pek çoğunun aksine yeni ortaya çıkan 3 kız kardeşlerin önünde diz çökmüyordu. Fakat ordularının kara büyüyle beslendiği karşı konulmaz bir gerçekti. Ivern ve halkı bu nefretlik buzdoğanları uzun zamandır devirmeyi planlıyordu ve sonunda gemiyle doğuya açıldılar. Burada dünyadaki tüm sihrin kaynağı olduğu söylenen güneşin ilk doğduğu toprakları aramaya koyuldular. Ivern böylesi bir gücü ele geçirebilse şüphesiz bütün düşmanlarını dize getirebilirdi. Donanması ufka doğru ilerlerken Ivern ve klanı hafızalardan silinip efsanelerin arasındaki yerini aldı. Bir daha asla ana vatanlarında görülmediler. Aslında zalim Ivern, Ionia'nın kıyılarına ulaşmıştı. Kendisi ve savaşçıları bir düzine sahil yerleşimini yakıp yıktıktan sonra dünyanın kalbi olarak bilinen Omni Kealon adlı kutsal koruyu keşfetti. Gel gelelim bu tuhaf mı tuhaf, hayat dolu bahçede en büyük direnişle karşılaştılar. Yarı insan, yarı hayvan melez varlıklar kıvrımlı dalların arasından sürekli onlara saldırıyordu. Pes etmeyen Ivern, geriye kalan hırpalanmış askerleriyle Ionialıların son derece kutsal gördüğü efsanevi ilah Söğüt'e ulaşana dek ilerlemeye devam etti. Ivern etrafındaki hiddetli çatışmaya rağmen büyülenip dona kalmıştı. Altın sarısı ve yemyeşil ışıkla parıldayan uzun yaprakları yerlere kadar uzanan devasa bir ağaçla karşı karşıyaydı. Daha önce böyle bir sihir görmemişti ve bu garip yaratıkların ağacı korumak için canlarını feda ettiği belliydi. Hasımlarının şevkini kırmak için baltasını kaptığı gibi ard arda ilah Söğüt'e savurdu. Her darbesinde nefretle gürlüyordu. Koca ağaç düştü. Ortaya çıkan şiddetli yaşam enerjisi zalim Ivern'ı anında perişan etti. Bilincini kaybetmek üzere olan Ivern son anlarında savaşın bittiğini gördü. Ölen yoldaşlarının cesetleri ya leşçil kuşları ve böcekleri besledi ya da rengarenk mantarların altında çürüdü. Kemikler bereketli toprağa karıştı ve tohumlar filizlenip meyve veren ağaçlara dönüştü. Yapraklar ve taç yapraklar rengarenk yürekler misali ışıldıyordu. Çevresini saran ölümden akıl almayacak çeşitlilikte yaşam fışkırıyordu. Ivern ömründe hiç böylesine bir güzelliğe tanık olmamıştı. Bütün biçimleriyle yaşam, çözülmek istemeyen bir kör düğüm misali birbirine bağlanmıştı. Ağladı ve gözlerinden akan çiğ damlası gözyaşları değişen bedenin üstüne düştü. Hatırladığından daha uzundu. Uzuvları ağaç kabuklarıyla sertleşmiş ve yapraklarla dolmuştu. Artık içinde bambaşka bir dünyaya ait bir büyü akıyordu. Neden ve nasıl olduğunu bilmiyordu. Ama ilah Söğüt'ten geriye kalan tek şey kendisiydi. Durumunun farkına varan Ivern tepelerin aykırışlarını, ağaçların ulumalarını ve yosunlardan süzülen gözyaşlarının düşerken çıkardığı sesleri duydu. Geçmişte yaptığı hataları ve diğerlerine ettiği zulmü düşündü. Ivern'in içi pişmanlıkla dolup taştı ve bağışlanmak için yakardı. Ivern nihayet hareket ettiğinde aradan çok uzun bir süre geçmişti. Karşısında yepyeni bir dünya buldu. Eski benliğinin vahşet düşkünlüğü ve zalimliği artık yüreğindeki soluk yankılardan ibaretti. Ayak parmaklarını toprağa gömüp kökler, taşlar ve nehirlerle iletişim kurabildiğini keşfetti. Toprağın bile kendi fikirleri vardı. Ivern çok uzaklara, Ionia ve ötesine gitti. Omni Kealon'ın garip sihri onu gittiği her yerde takip ediyordu. Büyük küçük demeden bütün canlılarla yakın dostluklar kurdu. Zaaflarını gözlemledi, minik huylarını keşfettikçe keyiften dört yaşı oldu ve ara sıra onlara yardım eli uzattı. Tırtılların yollarını kısalttı, haylaz kor kabuklarla bir olup şakalar yaptı, dikenli elmarklara sarıldı ve bilge ihtiyar mantarlarla birlikte güldü. Bir keresinde yaralı bir taş golem buldu. Zavallı yaratığın ruhunun kaybolmak üzere olduğunu fark eder etmez nehirdeki çıkık taşlarından ona yeni bir kalp hazırladı ve golem Ivern'ın can yoldaşı oldu. Ivern taştan bedeninde gizemli bir şekilde filizlenen çiçeklerden esinlenerek ona papatya anlamına gelen Daisy adını verdi. Zaman zaman Ivern çoğu kısmen barışçıl olan fanilerle de karşılaşıyordu. Bu insanlar ona diken ayak veya doğa sever baba ya da yaşlı korucu diyordu. Tuhaf ihsanına dair hikayeleri kulaktan kulağa yaydılar. Fakat Ivern onların vermekten çok aldığını, son derece zalim ve düşüncesiz olabildiklerini gördüğünde üzüldü ve yanlarından ayrıldı. Eğer ilah Söğüt'ün mirasına sahip çıkacaksa insanlığı yeşertmesi, insanoğluna izlemeyi, dinlemeyi ve büyümeyi göstermesi gerekiyordu. Zamanında kendisi de insan olduğu için Ivern bunun hiç de kolay bir iş olmadığının farkındaydı. Bu yüzden gülümsedi ve güneş son defa batmadan önce bu vazifeyi tamamlamak için kendine meydan okudu. Yeterli vaktinin olacağını biliyordu. Gezginler hiçbir zaman gerçek anlamda kaybolmaz.